Zaman zaman karşılaştığımız bazı olaylar bilimsel açıklamaların ötesine geçer. Mantık sınırlarını zorlar ve aklımızda cevapsız sorular bırakır. Hatta bu esrarengiz olaylar sadece yaşandıkları anlarla sınırlı kalmaz. Zihinlerde iz bırakır, merak uyandırır ve spekülasyonlara yol açar. Onları çözmek için elde edilen her bir ipucu bir çözüme işaret ediyormuş gibi görünse de aslında daha fazla soruya neden olur. Belki de gizemli olayların halkın ve araştırmacıların dikkatini her zaman çekmesinin nedeni budur. İşte bu belgeselde çözülememiş olayların karanlık dünyasına adım atıyoruz ve merakımızın peşinden giderek gerçekleri arıyoruz. Ama bu olaylara geçmeden önce size Sorbil'i tanıtmam gerekiyor. Çünkü bu belgeseli yapabilmem için bana sponsor oldular. Hepimizin bildiği gibi İngilizce bilmek günümüzde oldukça önemlidir. Eğer İngilizceyi yeterli bir seviyede bilmiyorsanız pek çok fırsatı kaçırabilirsiniz. Örneğin İngilizce bilmeden yurt dışında tatil yapmanız bile zorlaşır. Uluslararası firmalarda çalışmanız neredeyse imkansız hale gelir. Ve rekabetin yoğun olduğu iş piyasasında iş bulmak çok daha güç olabilir. Peki İngilizce öğrenmenizin önündeki en büyük engel nedir? Eğitimlerin pahalı olması mı yoksa kurslara ayıracak zamanınızın olmaması mı? Sorunlarınız bunlardan ibaretse Sorbil size çözüm olabilir. Çünkü Sorbil, Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından biridir. Ve onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise abonelik sistemiyle çalışmasıdır. Örneğin diğer platformlarda tek bir eğitimi satın alabileceğiniz fiyata Sorbil'e abone olarak platformdaki 130'dan fazla eğitime sınırsız bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Üstelik bu eğitimlerin hepsi alanında uzmanlar tarafından hazırlanmış ve kalite kontrol ekibi tarafından titizlikle denetlenmiştir. Sorbil'i daha da öne çıkaran bir diğer özellik ise uluslararası akreditasyon kurumu olan CPD üyesi olmasıdır. İşte bu sayede Sorbil'in sunduğu tüm sertifikalar uluslararası geçerliliğe sahiptir ve bu da yurt dışındaki fırsatların kapısını aralayabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca Sorbil'in platformuna entegre edilen yapay zeka asistanı Billy ile dil pratiği yapabilir ve eğitimlerle ilgili tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Bu özelliklerin yanı sıra uygun fiyatlı ve esnek abonelik seçenekleriyle Sorbil, İngilizce öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılıyor. Örneğin Sorbil Premium üyelik aylık sadece 69,90 ve yıllık sadece 349 liradır. Üstelik bu kanalın takipçilerine özel olarak hazırlanan Faruk kodunu kullanarak yıllık aboneliği yalnızca 280 TL'ye alabilirsiniz. Günümüz koşullarında 280 TL'ye pek bir şey alamasanız da bu tutarla Sorbil aboneliği alabilir ve onu bir yıl boyunca istediğiniz zaman her şeyiyle kullanabilirsiniz. Üstelik bu kendinize yapacağınız en verimli yatırımlardan biri olacaktır. Almanya'nın Hessen eyaletindeki kasabalardan biri olan Anshausen, Orta Çağ'dan beri varlığını sürdüren yerleşim bölgelerinden biridir. Tarihi, yoğun ormanlık alanları ve yemyeşil tepeleriyle bilinen bu kasaba, günümüzde huzurlu bir yer olarak tanımlanabilir. Ancak bu her zaman böyle değildi. Çünkü 1984 yılında burada yaşayan Günther Stoll adında bir adam, hiç kimsenin tam olarak açıklayamadığı bir şekilde hayatını kaybetti. Arkasındaysa Yokze olarak bilinen bu gizemli notu bıraktı. Bu gizemli ölüm nedeniyle de günümüzde Anshausen kasabası bu olayla anılıyor. Peki Günther Stoll'e tam olarak ne olmuştu? Ve geride bıraktığı not ne anlama geliyordu? 25 Ekim 1984'te Anshausen kasabasında tipik bir sonbahar gecesi yaşanıyordu. Sokaklar sessiz ve sakindi. İnsanlar tarım işlerinin ve günlük yaşamın getirdiği yorgunluğu atmak için evlerinde dinleniyordu. İşte bu insanlardan biri olan 34 yaşındaki gıda mühendisi Günther Stoll evinde sessizce otururken aniden ayağa kalktı. Ve şimdi anladım diyerek masanın üzerinden bir kağıt alıp panikle üzerine Yokze diye bir kelime karaladı. Stoll'ün karısı onun bu ani hareketlerini şaşkınlıkla izlerken Günther Stoll evden ayrılarak aceleyle arabasına atladı ve gecenin karanlığında ortadan kayboldu. Evde yaşanan bu olay aslında Stoll'ün karısı için pek de beklenmedik bir şey değildi.
Çünkü kocası son zamanlarda giderek artan bir paranoyanın içindeydi. Sürekli olarak onlar diye bahsettiği bir grup insanın peşinde olduğunu söylüyor ve onu öldürmek istediklerini iddia ediyordu. Karısı bu söylemlerin gerçek olup olmadığını pek çok kez sorgulasa da Stoll'ün verdiği cevaplar ve bir süredir dengesiz bir ruh hali içinde olması bu iddiaların gerçek olup olmadığını belirsiz kılıyordu. Bu yüzden onun evden gitmesini pek de önemsememişti. Bu sırada panikle evden çıkan Günther Stoll ise sadece 15 dakika içerisinde yakınlardaki bir kasaba olan Wilnsdorf'a ulaştı ve buradaki bir bara oturarak bir bira siparişi verdi. Ancak biradan yalnızca bir yudum aldıktan sonra aniden yere yığılarak yüzünü sert bir şekilde yere çarptı. O sırada barda bulunanlar Stoll'ün sarhoş olmadığını, birdenbire baygınlık geçirdiğini ve çok kaygılı gözüktüğünü belirttiler. Hatta yere düştükten sonra Stoll barda bir kazadan bahsetmeye başlamıştı. Ama çok fazla detay vermeden bardan ayrılmış ve yeniden arabasına binerek tekrar yola koyulmuştu. Aradan birkaç saat geçtikten sonra da yani gece yarısına doğru yakınlardaki bir başka kasabaya ulaşmış ve burada yaşayan bir kadının evine gitmişti. Ama gittiği kadın evde yoktu. Bu yüzden Stoll kadının genç kızıyla konuşarak ona bu gece korkunç olayların yaşanacağını söyledi. Kız onun tam olarak ne demek istediğini anlamasa da bir şekilde onu ikna edip evine geri yolladı. Ancak Günther Stoll evine hiçbir zaman gitmedi. Arabası da gece saat 3 civarlarında evinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bir çukurda bulundu. Onu bulan kamyon şoförleri aracı fark ettiklerinde aracın çevresinde bir kişinin dolaştığını gördüler. Oldukça şüpheli davranışlar sergileyen bu adam beyaz bir ceket giymişti ve kollarından birinde kan izleri vardı. Şoförlerden biri yardım çağırmak için uzaklaştığındaysa bu beyaz giysili adam bir anda ortadan kaybolmuş ve bir daha hiç görülmemişti. Ayrıca şoförler aracın içine kontrol ettiklerinde Günther Stoll'ün çıplak ve ağır yaralı olduğunu görmüşlerdi. Ama tüm bunlara rağmen Stoll hala hayattaydı ve bilincini kaybetmeden hemen önce arabada 4 adamın daha olduğunu, bunların da arkadaşları olmadığını söyledi. Ancak hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise Stoll'ün sahip olduğu yaraların kullandığı araçta meydana gelmediği ortaya çıktı. Yani ona başka bir araç çarpmış ve bu çarpışmanın ardından biri ya da birileri Stoll'ü kendi aracına yerleştirmişti. Kazanın yaşandığı gece orada bir pick-up'ın görüldüğü rapor edilse de bu araç hiçbir zaman bulunamadı veya olayla ilgili bağlantısı tespit edilemedi. İşte tüm bu belirsizlikler Günther Stoll'ün ölümünün ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmayı zorlaştırıyor ve olayı çevreleyen gizemi arttırıyor. Bu yüzden Stoll'ün ölmeden önce bıraktığı Yokce notu bu olayın çözülmesinde kilit bir rol oynayabilir. Ancak bu notun da anlamı tam olarak anlaşılamadı ve bu da ortaya pek çok komplo teorisinin atılmasına neden oldu. Örneğin bazıları notun aslında bir araç plakası olduğunu öne sürüyor. Bir başka teoriye göre ise Yokce kelimesi bir Rumen radyo istasyonu olan Yo6TZ'ye işaret ediyor olabilir. Ancak bu iddiaların gerçek olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmuyor. Öte yandan bazıları da Günther Stoll'ün eskiden bir gıda mühendisi olması nedeniyle bu notun aslında gıda endüstrisiyle ilgili bir kod olabileceğini öne sürüyor. Hatta yok kısmının yoğurda, teze kısmınınsa bir tür yapay tatlandırıcıya atıfta bulunduğunu öne sürenler bile var. Ama belki de en ilginç teori, Yokçe kelimesinin bir anagram olabileceği ve zygot kelimesine yani zigot kelimesine atıfta bulunabileceği yönünde. Zigot, dünyada var olan birçok çok hücreli organizmanın gelişimindeki ilk aşamayı ifade eder. Bitkiler, insanlar ve diğer pek çok canlı yaşamlarına ilk olarak zigot olarak başlar ve zigotların içerisinde genetik bilgi bulunur. İşte bu teoriye göre Stoll, genetik olarak değiştirilmiş gıdalar veya bileşenler hakkında gizli bir bilgiye sahip olmuş olabilir ve bu bilgi onu tehlikeye sokmuş olabilir. Örneğin Stoll, tehlikeli ya da etik dışı bir projeyi keşfetmiş olabilir. Bu noktada Stoll'ün ölmeden önce yaşadığı paranoya ve birilerinin peşinde olduğunu söylemesi bu durumu daha da ilginç kılmaktadır. Ancak yine de bu teori somut kanıtlarla desteklenmediği için diğerleri gibi komplo teorisi olarak kalıyor. Sonuç olarak Günther Stoll'ün kimlerden kaçtığını, arkasında bıraktığı notun anlamını ve hayatını kaybettiği gece nelerin yaşandığını bilmiyoruz.
Ama polis kayıtlarında ölüm nedeni bilinmeyen kişilerce araçla ezilme olarak gösterilmiştir. Ayrıca Stoll'in ölümüyle ilgili olarak psikolojik durumu da dikkate alınmıştır. Yani günümüzde Stoll'ün gerçekten de bir tehdit altında kalıp kalmadığı ya da zihinsel durumu yüzünden mi bu trajik olayı yaşadığını tam olarak bilemiyoruz. Ancak bir şeyi kesin olarak biliyoruz. Onun ölümü ardında cevaplanması zor sorular bıraktı ve bu gizem belki de hiçbir zaman tam olarak çözülemeyecek. Bir anlığına gözlerinizi kapatın ve bir çiftlikte uyuduğunuzu hayal edin. Gece karanlığında sadece rüzgarın hafif uğultusunu ve uzaklardan yankılanan birkaç hayvan sesini duyuyorsunuz. Her şey sakin ve huzurlu görünüyor. Bu şekilde yavaşça uykuya dalıyorsunuz. Ancak sabah olduğunda ve dışarı çıktığınızda fark ettiğiniz ilk şey çiftlikteki ineklerden bir ya da birkaçının garip ve rahatsız edici bir şekilde ölü olduğu oluyor. Üstelik bu normal bir ölüm gibi de görünmüyor. Çünkü zavallı hayvanların vücudu sanki bir cerrahın bıçağıyla kesilmiş gibi net ve hassas kesiklerle dolu. Bazı organları eksik ve en tuhafı da olay yerinde hiç kan izi görülmüyor. Bu durum kulağa gerçekten de hayal ürünü gibi gelse de aslında bu olay sığır sakatlanması olarak bilinen ve dünya genelinde yaşanan bir dizi gizemli olaydan başka bir şey değil. Üstelik bu olayların gizemi yıllardır çözülemiyor. Dünyanın birçok ülkesinde görülen bu olaylar bugüne kadar çeşitli vakalarla belgelenmiş ve tarım topluluklarını, bilim insanlarını ve medya mensuplarını onlarca yıldır şaşkına çevirmiştir. İlk olarak Amerika'nın batı ve orta batı eyaletlerinde görülmeye başlanan sığır sakatlanmaları bir türlü çözülemediği için çeşitli komplo teorilerine, bilimsel araştırmalara ve hatta FBI'nin resmi soruşturmalarına konu olmuştur. Peki bu olaylara sebep olan şey nedir? Bunun arkasında bir tarikat ya da bir inanç sistemi olabilir mi? Ya da daha başka, akla gelmeyecek bir şey mi? Sığır sakatlanmaları ilk olarak 1960'ların sonunda ve 1970'lerin başlarında ABD'nin özellikle de batı ve orta batı eyaletlerinde görülmeye başlandı. O dönemde bazı çiftçiler sabah uyandıklarında ineklerini ölü buluyor ve bu ölümler pek de sıradan gözükmüyordu. Çünkü hayvanların bedenlerinde bir neşter tarafından açılmış gibi görünen net kesikler yer alıyordu. Hatta hayvanların organları genellikle eksik oluyor ve etrafta hiç kan görülmüyordu. Zamanla bu olaylar diğer eyaletlerde de benzer vakalarla rapor edilmeye başlandı. Bu vakalarda da hayvanların kulakları, gözleri veya cinsel organları eksik oluyor ve olay yerinde kan izine rastlanılmıyordu. Özellikle 1967 yılında Colorado'daki bir çiftlikte yaşanan olay sığır sakatlanmalarının odak noktası haline geldi. O yıl 7 yaşındaki Lady isimli bir at Eylül ayında alışılmadık bir şekilde ortadan kayboldu ve birkaç gün sonra üzerindeki garip yaralarla çiftliğin ortasında ölü bulundu. Lady bulunduğunda başı kemiğine kadar soyulmuştu. Üzerindeki kesikler bölgede yaşayan yırtıcı hayvanların bırakacağı türden izler değildi. Ayrıca hayvanın beyni, kalbi ve akciğerleri de çıkarılmıştı. Üstelik diğer olaylarda olduğu gibi çevrede hiçbir kan izine rastlanılmamıştı ve bedeninin etrafındaysa kimyasal bir koku vardı. Bu olayın ardından bölgede yaşayan insanlar gökyüzünde garip ve tanımlanamayan ışıklar gördüklerini bildirmeye başladılar. Olayın yaşandığı gece çiftliğin yakınlarında yaşayanlar gökyüzünde parlak turuncu ışık halkalarının belirdiğini ve bu ışıkların üçgen bir formasyonda hızla hareket ettiğini iddia ettiler. Hatta Lady'nin cesedinin keşfinden kısa bir süre sonra yerel polisler benzer bir turuncu kürenin kendilerini takip ettiğini bildirdi. İşte bu tür detaylar olayların çözülmesini daha da zorlaştırıyordu. Bu da birçok komplo teorisinin ortaya atılmasına neden oldu. Bazı kişiler bu olayların dünya dışı varlıklarla bağlantılı olabileceğini düşündü ve bu olaylardan uzaylıların sorumlu olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise bu olayların gizli askeri deneylerin bir sonucu olabileceğini ileri sürdü. Özellikle de hayvanların öldüğü bölgelerde sık sık helikopterlerin görülmesi, halk arasında biyolojik silah testleri veya yeni teknolojilerin denenmesi gibi teorilerin yayılmasına neden oldu. Ancak en yaygın teorilerden biri bu cinayetlerin şeytani tarikatlar tarafından gerçekleştirilen bir tür ayinin parçası olabileceği yönündeydi.
Çünkü 1970'lerde satanizm ABD'de oldukça yaygın görülüyordu. Bu da sığır sakatlanmaları olarak bilinen bu olayların satanizmle bağlantısı olabileceği düşüncesini güçlendiriyordu. Özellikle de hayvanların cinsel organlarının ve yumuşak dokularının eksik olması bu teoriyi destekleyenler tarafından satanik ayinlerle ilişkilendirildi. Öte yandan bilim insanları ve veterinerler tüm bu olayların doğal süreçler sonucunda yaşanmış olabileceğini savunuyorlar. Örneğin ölü hayvanların cinsel organları gibi yumuşak dokularının doğal yırtıcılar ya da böcekler tarafından yenmiş olabileceği ileri sürülüyor. Kanın olmaması ise ölüm sonrası kanın yerçekimi etkisiyle vücudun alt kısımlarına toplanması durumu olan livor mortis ile açıklanıyor. Ayrıca bakteriyel şişme ve çürüme sürecinin hayvanların derisinde yırtıkların oluşmasına neden olabileceği öne sürülüyor. Üstelik 1970'lerde buna dair bir deney bile yapıldı. Örneğin o zamanlarda ölü bir inek bir alana bırakılmış ve 48 saat sonra yapılan incelemelerde doğal çürüme sürecinin sığır sakatlanmalarında görülen izlere benzer izler bıraktığı gözlemlenmiştir. Ama sonuç olarak sığır sakatlanmalarının nasıl ve neden gerçekleştiğine dair net bir kanıt bulunmamaktadır. Bilimsel açıklamalar bazı vakalar için gerçekten de mantıklı görünse de olayların tamamını açıklamaya yetmiyor. Üstelik sığır sakatlanmaları sadece Amerika'da değil, dünya genelinde benzer vakalarla kaydedilmeye devam edilmektedir. Bu durum gizemin ve teorilerin gelecekte de devam edeceğine işaret ediyor. Eski eserler, anıtlar ve gizemli yerler her insanı etkileyecek şeylerdir. Ancak bazı insanlar bu eski yapıların pek kurcalanmaması ve dokunulmaması konusunda ısrarcı. Çünkü eski efsanelere göre bazı antik nesneler lanetli olarak kabul ediliyor. Hatta bu lanetlerin nesnelere ya da o yerlere dokunan kişilerin başına çok kötü şeyler getireceğine inanılıyor. Ancak aynı zamanda yine pek çok insanda bu anlatılanların tamamen uydurma olduğunu düşünüyor. Onlara göre de bu hikayeler bu yapıların rahatsız edilmemesi veya sömürülmemesi için bazı insanlar tarafından uydurulmuştur. Bu açıklama gerçekten de mantıklı görünse de zaman zaman bu yerlerin ya da nesnelerin gerçekten lanetli olduğunu iddia eden insanlar ortaya çıkmış ve başlarından geçen tuhaf olayları anlatmışlardır. İşte bu tür olaylardan biri 1970'lerde İngiltere'deki bir ailenin başına geldi. Ailenin çocukları bir gün bahçelerinde oynarken toprağın altında 2 adet garip cisim buldular. Ve bu keşif ilerleyen günlerde neredeyse tüm hayatlarını mahvetti. Peki bu lanetli nesneler nelerdi? Ve nasıl oldu da bir ailenin hayatını bu kadar etkileyebildi? Hexham, İngiltere'nin kuzeydoğusunda yer alan tarihi bir kasaba olup Orta Çağ'dan kalma manastırı, taş sokakları ve zengin kültürel geçmişiyle tanınır. Ancak bu kasaba sadece tarih kitaplarında değil, aynı zamanda gizemli bir olayla da adını duyurmuştur. Ve bu olay Hexham kafaları olarak bilinir. 1971 yılının bir bahar günü Hexham kasabasında yaşayan Robson ailesinin küçük çocukları Colin ve Leslie arka bahçelerinde oynarken toprağın altında tuhaf bir şey fark ettiler. Ardından da küçük elleriyle toprağı kazmaya başladılar ve kısa bir süre sonra 2 garip taş kafayla karşılaştılar. Bu taştan oyulmuş kafalar yaklaşık 6 santimetre çapında insan gözüne benzer bir şekilde oyulmuştu. Bir tanesi daha maskülen bir ifadeye sahipken diğeri de daha feminen özellikler taşıyordu. 2 çocuk için buldukları bu taş kafalar aslında basit bir oyun malzemesinden başka bir şey değildi. Ancak bu taşlar kısa bir süre içerisinde masum bir çocuk oyuncağı olamayacaklarını kanıtlayacaklardı. İlk başlarda aile çocukların bulduğu bu kafaların tarihi birer obje olduğunu düşünüyordu ve bu nesnelerin yüzlerce yıl önce bu bölgede yaşamış insanlar tarafından yapılmış olduğunu varsayıyorlardı. Ancak çok geçmeden bu düşünceleri değişti. Çünkü taşların eve getirilmesinden kısa bir süre sonra Robson ailesi tuhaf, korkunç ve bazı açıklanamaz olaylar yaşamaya başladı. İlk başta bu olaylar önemsizmiş gibi görünse de aslında pek de normal sayılmazlardı. Örneğin bu taşlar evin içinde sanki kendi kendine hareket ediyormuş gibi yer değiştiriyordu.
Bir gün oturma odasında bıraktıkları taşlar ertesi gün mutfakta veya başka bir odada bulunuyordu. Başlangıçta bu durum pek önemsenmedi. Ama ilerleyen günlerde yaşananlar hızla daha da rahatsız edici bir hal almaya başlayacaktı. Örneğin bardak, vazo ya da diğer cam eşyalar herhangi bir darbe olmadan veya kimse yakınlarda değilken aniden çatlayıp tuzla buz oluyordu. En korkutucu olanı ise kırılan bu cam parçalarının çocukların yastıklarının altında bulunmasıydı. Sabahları çocukları uyandırmak için odalarına giren anne her zaman yastıkların altında keskin cam parçalarını görüyordu. Aile bu durumu açıklayacak mantıklı bir neden bulamadığı için de evdekiler giderek artan bir tedirginlik içinde yaşamaya çalışıyordu. Üstelik bu tedirginlik ilerleyen günlerde daha da artacaktı. Bir gece küçük Colin odasında uyurken sanki birinin saçlarını çektiğini hissederek çığlık attı. Bu çığlığı duyan anne onu kontrol etmek için odaya koştuğunda sadece Colin'in değil kendi korkularının da gerçek olduğunu gördü. Çünkü kapının aralığında tamamen kürkle kaplı, gözleri parlayan tuhaf bir varlık onlara doğru bakıyordu. Bu yaratığın yüzü bir keçiye ya da bir koyuna benziyordu. Uzun, sivri kulakları ve keskin gözleri vardı. Birkaç saniye boyunca anne ve yaratık birbirlerine baktılar. Sonra da yaratık hızla karanlığın içine doğru kayboldu. Gece görüldüğü iddia edilen bu varlık ailede büyük bir korku ve şaşkınlık yaratmıştı. Zaten o andan itibaren Robson ailesi için evdeki her bir gölge ve her bir ses bir korku öğesi haline gelmişti. Üstelik Robson ailesinin yaşadığı bu olaylar sadece kendi evleriyle sınırlı kalmadı. Aynı sokakta yaşayan Dodd ailesi de benzer bir olay yaşadığını iddia etti. Bir gece Nellie Dodd, kızı Mary'nin odasından gelen ağlama sesleriyle uyandı. Mary o gece şiddetli bir kulak enfeksiyonu nedeniyle oldukça acı çekiyordu. Bu yüzden annesi kızını rahatlatmak için yatağının yanında oturdu ve onu uyutmaya çalıştı. Bu sırada Mary aniden yataktan doğrulup çığlık atmaya başladı ve parmağıyla odanın karanlık köşesine işaret ederek titreyen bir sesle "Orada biri var" diye fısıldadı. Nellie Dodd arkasını dönüp kızının işaret ettiği yere baktığındaysa uzun pençeli elleri olan kurt ya da keçi karışımı bir yaratığın ona doğru uzandığını fark etti ve bir an için ne yapacağını bilemeyip dona kaldı. Ancak yaratığın kendisine doğru hareket etmeye başlamasıyla panik içinde çığlık atmaya başladı. Bu da yaratığın hemen odadan kaçmasına neden oldu. Bu sırada evin babası Isaac Dodd çığlıkları duyup odaya doğru yönelmişti. Ama odaya doğru giderken merdivenlerden aşağıya ağır adımlarla bir şeyin indiğini duydu. Dolayısıyla hemen merdivenlerin başına yöneldi ama hiçbir şey göremedi. Yine de gelen sesleri takip ederek mutfağa doğru yöneldi. Sonra da arka kapının açık olduğunu gördü ve bu durum onu dehşete düşürdü. Çünkü normalde arka kapıyı her zaman kilitli tutuyordu. Kapının açık olması birinin eve girdiğinin bir işareti olabilirdi. Bu durum onu o kadar çok endişelendirdi ki hemen bahçeye doğru koşarak etrafı kontrol etmeye başladı. Ama çevreyi ne kadar kontrol ederse etsin ne çimlerde ne de çitlerin etrafında herhangi bir kişi ya da izle karşılaşmadı. İki ailenin de yaşadığı bu korkunç olaylar onları büyük bir endişeye sürüklemişti. Bu yüzden Robson ailesi taşları yerel bir manastıra teslim etmeye karar verdi. Ama taşlar manastıra verilince orada da rahatsız edici olaylar meydana gelmeye başladı. Örneğin rahipler manastırın içinde garip sesler ve fısıldamalar duyduklarını, ani sıcaklık yükselmeleri ya da alçalmaları hissettiklerini veya kötü rüyalar gördüklerini iddia ettiler. Bu nedenle taşlar Southampton Üniversitesi'ne yollandı. Southampton Üniversitesi'nde antik Kelt kültürü üzerine uzmanlaşmış olan Dr. Anne Ross, taşların kendisine ulaşmasından kısa bir süre sonra onları incelemeye başladı ve onların Kelt kökenli olabileceğini düşündü. Çünkü Keltlerde başın, yani insan kafasının varlığın özü olduğu ve ruhun bu bölgede bulunduğu inancı hakimdi. Bu inanç Kelt mitolojisi, sanatı ve ritüellerinde sıkça kendini gösterir. Bu yüzden Dr. Anne Ross bu taştan kafalarında Kelt inancıyla bağlantılı olabileceğini düşündü. Ancak taşları eve götürdüğünde o da kısa bir süre içerisinde garip olaylar yaşamaya başladı.
Başlangıçta evlerinde yaşanan tuhaf olayları Hexham kafalarıyla ilişkilendirmese de birkaç gün sonra ailesinin yaşadığı bir başka olay bu taşlarda gerçekten de garip bir şeyin olduğunu düşündürtmüştü. Örneğin bir gün kocası Richard hastalıktan yatakta dinlenirken 15 yaşındaki kızları Bernice ona yemek götürmek için üst kata doğru ilerliyordu. İşte bu sırada küçük kız merdivenlerin başında garip bir varlık gördü. Bernice bu yaratığı görünce ilk olarak çığlık atmaya çalıştı. Fakat yaratık kızla merdiven korkuluğunun üzerinden atlayarak alt kata doğru kaçtı. Bu sırada da kız cesaretini toplayıp yaratığın ayak seslerinin geldiği alt kata indi. Ama aşağıya baktığında ondan eser yoktu. Yaklaşık bir hafta kadar sonra da Doktor Ross'ın işte olduğu sırada kocası onu arayarak eve döndüğünde kızlarının kendini oturma odasına kilitlediğini ve dışarı çıkmadığını çünkü çok korktuğunu söyledi. Bir süre sonra sakinleşen Bernice ise okuldan eve geldikten sonra evde tekrar aynı yaratığı gördüğünü ve bu yüzden çok korkup odaya kaçtığını anlattı. Bu olaylardan sonra Doktor Ross, taşların bir şekilde bu olaylarla bağlantılı olduğuna daha fazla inanmaya başladı. Bu nedenle de taşları hemen üniversitedeki bir depoya kaldırıp dış dünyadan uzaklaştırdı. Yaklaşık 7 yıl boyunca bu depoda kalan Hexham kafaları bu süre boyunca ara sıra testlere tabi tutuldu. Ama bu incelemelerde taşların kökeni hakkında kesin bir bilgi sağlanamadı. Çünkü taşlar o kadar kaba bir şekilde oyulmuştu ki belirli bir tarihi döneme ait olduklarını söylemek zordu. Ancak taşlar Hexham bölgesinde bulunan tipik gri kum taşından yapılmıştı ve içlerinde yüksek oranda kuvars barındırıyordu. Yani yerel kökenliydi. Buna ek olarak taşların üzerindeki oymaların hangi tarihi döneme ait olduğunu belirlemek zordu. Ancak daha sonra yerel bir esnaf olan De Craigie taşlara 1974'te kızı için oyduğunu iddia ederek ortaya çıktı. Hatta benzer taşları yeniden yapabileceğini söyledi. Ama yaptığı birkaç kopya taş, orijinal taşların sahip olduğu tuhaf ayrıntılara sahip değildi. Bu yüzden Hexham taşlarının kökeni bir türlü bulunamadı. Bu sırada bu taştan kafalar Frank Hyde adlı bir adam tarafından satın alındı. Hyde doğaüstü olaylara ilgi duyan bir mühendisti ve Faraday kafesini kullanarak taşların üzerinde testler yapmak istiyordu. Ama onun taşların üzerinde yaptığı testlerin sonucu hiçbir zaman açıklanmadı. Çünkü Hyde 1984'te öldü ve bu taştan kafalar onunla birlikte kayboldu. Yine de üniversitede yapılan bazı testlerin kamuoyuyla paylaşıldığını biliyoruz. Peki tüm bu insanların yaşadıkları olaylar ne kadar doğru? Gördükleri kurt benzeri yaratık gerçek olabilir mi? Ya da tamamen bir aldatmaca mı? Aslında Hexham kasabası kurt benzeri yaratıklarla ilgili hikayelere pek de yabancı değil. Örneğin 1904'te hem Hexham kasabası hem de komşusu Allendale kasabası bir dizi sığır katliamıyla sarsılmıştı. O zamanlarda veterinerler sığırların cesetlerini inceleyerek buna sebep olan şeyin büyük olasılıkla büyük bir kurt olduğunu iddia etmişlerdi. Hatta sonraki aylarda birkaç büyük kurt avlanmış ve bu sorun kısa bir süreliğine çözülmüştü. Ama sığır katliamları bir süre sonra tekrar başlamış, ardından da hiçbir sebep olmadan aniden sona ermişti. Bu olaya sebep olan kurda ya da kurtlara ise Allendale kurdu denilmişti. İşte belki de Robson ve Dutt ailesinin yaşadığı olaylar gerçekten de büyük bir kurtla alakalı olabilir. Ama bu olayları yaşayan aileler gördükleri şeyin kesinlikle bir kurt olmadığını düşünüyor. Hatta olayların yaşandığı günden beri başlarından geçen her şeyin gerçek olduğunu ve o gün garip bir yaratıkla karşılaştıklarını söylüyorlar. Elbette bu iddialarını kanıtlayacak ne bir kıl tanesi, ne bir ayak izi ne de benzer bir kanıtları yok. ...1942 yılının yaz aylarında Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nın tam ortasında bulunuyordu ve Pasifik Okyanusu'ndaki Japon denizaltıları onlar için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Bu nedenle Pasifik'teki bu düşman denizaltılarını tespit etmek ve imha etmek için birçok askeri araç kullanıyorlardı. İşte bu araçlardan biri de L-8 adındaki bu keşif balonuydu. L-8, ABD donanmasına ait K sınıfı bir zeplindi ve özellikle de Japon denizaltılarını tespit etmek için görev yapıyordu.
Bu Zeppelin 27 yaşındaki teğmen Ernest Cody ve 32 yaşındaki asteğmen Charles Adams tarafından kontrol ediliyordu. Ancak bu askerler Kaliforniya açıklarında sıradan bir devriye uçuşu yaparken aniden ortadan kayboldu ve bir daha hiç kimse tarafından görülmediler. Peki onlara tam olarak ne olmuştu? Bu iki tecrübeli asker arkalarında hiçbir iz bırakmadan nereye kaybolmuştu? 16 Ağustos 1942'de sabah saat 6'da Teğmen Ernest Cody ve Asteğmen Charles Adams, Pasifik Okyanusu'nda devriye gezmek ve özellikle de Japon denizaltılarını tespit etmek için San Francisco Körfezi'nden havalanmışlardı. Görevlerinin ilk 1,5 saati de oldukça sorunsuz geçmiş ve Zeppelinleriyle Golden Gate Köprüsü'nün üzerinden geçerek Farallon adalarına doğru yol almışlardı. Ancak 7.38'de Farallon adalarına yaklaşık 6 kilometre uzakta suyun üzerinde bir yağ tabakasının olduğunu fark ettiler. Bu yağ tabakası Japon denizaltılarının bir belirtisi olabilirdi. Dolayısıyla ikili hemen bu gözlemi üstlerine bildirerek tabakayı incelemek için alçalmaya başladılar. Bunu yaparken de konumlarını işaretlemek için suya 2 adet duman fişeği bıraktılar. Bu fişekler suya atıldığında yoğun bir duman çıkararak deniz yüzeyinde belirgin bir işaret oluşturur ve bu sayede de çevredeki hava veya deniz birimleri düşman hedefini daha kolay bulabilir ya da takip edebilir. İşte o sırada bölgede bunlar yaşanırken olayın yakınlarındaki SS Albert Gallatin ve Daisy Gray adlı iki gemi Zeppelin'in suya attığı bu duman fişeklerine tanık olmuş ve Zeppelin'in düşman denizaltısının olası konumuna bir derinlik bombası bırakmasını beklemeye başlamışlardı. Derinlik bombaları belirli bir derinliğe ulaştıklarında patlayacak şekilde ayarlanır. Eğer bu patlama denizaltının yakınlarında gerçekleşecek olursa oluşan basınç dalgası denizaltının gövdesine büyük hasar verebilir veya denizaltıyı doğrudan imha edebilir. Ancak o gün Zeppelin'i izleyen iki gemide bu tür bir bombanın atıldığını hiçbir zaman görmedi ve Zeppelin'in 1 saatten fazla bir süre boyunca suyun üzerinde daireler çizerek alçaldığını izlediler. Bu alçalmanın ardından da Zeppelin ağırlık bırakarak tekrar yükseldi ve San Francisco'ya doğru geri döndü. Ama bunlar olurken L-8'den ve içindeki mürettebattan hiçbir radyo sinyali alınamıyordu. İki asker de üsse geri döndüklerini ya da başka bir yere yöneldiklerini bildirmemişlerdi ve bu durum üs için büyük bir endişe kaynağıydı. Bu sırada birkaç uçak ve gemi Zeppelin'le iletişime geçmeye çalışıp konumunu belirlemek istese de başarılı olamadı. Zeppelin adeta bir hayalet gibi Amerikan sınırlarında sessizce ilerliyordu ve hiç kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Saat 10.49'a geldiğimizde ise Pan American Clipper adlı bir uçağın pilotu Zeppelin'in Golden Gate Köprüsü üzerinden geçtiğini bildirdi. Bu rapor oldukça önemliydi. Çünkü Zeppelin'in rotası sabah tespit ettikleri yağ lekesi bölgesinden şehir merkezine doğru değişmişti. Ayrıca görgü tanıkları balonun bu bölgede sanki bir şey arıyormuş ya da inceleme yapıyormuş gibi gökyüzünde sabit bir pozisyonda durduğunu iddia etmişlerdi. Ancak bu sabit duruşun ardından balon aniden irtifa kaybetmeye başlamış ve tanıkların ifadesine göre kontrolsüz bir şekilde aşağıya düşmeye başlamıştı. İrtifa kaybettikten kısa bir süre sonra da balon tekrar yükselmiş ve bu hareketi birkaç kez tekrarlamıştı. Bu esnada balondan herhangi bir acil durum sinyali ya da radyo iletişimi gelmemişti. Bu da durumu daha da gizemli bir hale getiriyordu. Saat 11 civarlarındaysa bir deniz uçağı pilotu Zeppelin'in son konumundan yaklaşık 24 kilometre güneybatıda Pasifik Okyanusu'nun üzerinde yaklaşık 2000 fit yüksekte gördüğünü bildirdi. Zeppelin'in bu kadar kısa bir sürede son konumundan bu kadar uzaklaşmış olması oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü Zeppelinler çok yavaş hareket eden araçlardır. Saat 11.30'a geldiğimizde ise araç San Francisco'nun güneyindeki Daly City adlı bir yerleşim yerinin üzerinde görüldü ve burada yavaşça alçalmaya başladı. Kısa bir süre sonra da oldukça yumuşak bir iniş yaparak neredeyse hasarsız bir durumda caddenin ortasında durdu. Polisler, itfaiyeciler ve diğer yetkililer hızla olay yerine gelip Zeppelin'i incelediklerinde ise onları şok eden bir manzarayla karşılaştılar. Çünkü Zeppelin'in içi tamamen boştu ve onu kontrol eden hiçbir kişi yoktu. Kapı açık bırakılmış, bir mikrofon dışarıya sarkmış durumdaydı. Radyo çalışıyor, can salı ve paraşütlerse hala yerindeydi.
Zeppelin'de herhangi bir mücadele ya da kaza belirtisi yoktu. Hatta motor çalışır durumda ve rölantideydi. Bütün bu koşullar altında pilotların Zeppelin'i terk etmeleri için hiçbir neden yoktu. Üstelik etrafta onların nereye gitmiş olabileceğine dair en ufak bir kanıt bile bulunmuyordu. Zaten tüm bu olayı bu kadar esrarengiz yapan şey de buydu. Bazı teorilere göre pilotlar suyun üstündeki yağ tabakasını daha yakından incelemek için platformdan sarkmış ve suya düşmüş olabilirdi. Özellikle de kapının açık bulunması ve mikrofonun dışarıda olması pilotların tehlikeli bir şekilde dışarıya sarkmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bu durumda Zeppelin'in bu kadar uzun süre kontrollü bir şekilde uçabilmesi ve bazen havada bir süre boyunca sabit kalabilmesi zordur. Başka bir teori ise pilotların Japonlar tarafından esir alındığını iddia ediyor. Ancak bu teori de yine mantıksızdır. Çünkü pilotlar eğer bir denizaltı görmüş olsalardı bir derinlik bombası kullanıp o denizaltısına saldırabilirlerdi. Ama bunun yerine gördükleri yağ tabakasına doğru alçalmış ve bir süre boyunca bu konumda kaldıktan sonra tekrar yükselmişlerdi. Bu durumda Zeppelin'in tekrar yükselmesini ancak birileri sağlayabilirdi. Daha uçuk teorilerse pilotların uzaylılar tarafından kaçırıldığını veya bir boyut kayması yaşadıklarını iddia ediyor. Ancak bunlar da tamamen komplo teorisi ve bilimsel dayanaklardan yoksundur. Bugün hala Teğmen Ernest Cody ve Asteğmen Charles Adams'ın başına nelerin geldiğini bilmiyoruz. Ama Farallon adaları çevresinde hala başka kaybolma vakalarının yaşandığını biliyoruz. Örneğin 2007 yılında Jim Gray adlı bir adam annesinin küllerini bu adaların yakınlarına dökmek için yelken açtıktan kısa bir süre sonra kaybolmuş ve izine bir daha rastlanılmamıştı. Üstelik hava durumu sakin olmasına rağmen teknesinden hiçbir sinyal alınamadı ve geniş çaplı aramalar sonuçsuz kaldı. Son olarak L8'in sırrı belki de hiçbir zaman çözülemeyecek. Ancak onların hatırası bu esrarengiz hikayeyle yaşamaya devam edecek. Üstelik bu olay 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan birçok garip ve açıklanamayan olaydan sadece biridir.